Selamın aleyküm Allah dostları. Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ömürlerini ormanda geçirmiş bir grup insanın hikayesini anlatmak isterim. Çocuklarınız ile birlikte, keyifle dinleyeceğiniz bir hikayedir. Şimdi kulaklığınızı takıp arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatıp bu hikayenin keyfini çıkarın. İyi dinlemeler. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eski zamanlarda, bundan çağlar ve asırlar önce, sözlerin en güzeli Rahman'ın adıyla, selamların en güzeli ise insanlığın en hayırlısı Muhammed'e olsun diyerek başlarız. Medeniyetin şafağında, insanoğlunun yeryüzünde henüz yeni yeni dolaşmaya başladığı zamanlarda, tropikal ormanların karanlık derinliklerinde birbirlerine yakın yaşayan, korkuyla dolu insanlar vardı. Sürekli maymunlarla ve vahşi hayvanlarla savaşıp dururlardı. Davranışlarını yöneten tek kural, orman kanunuydu. Orman onlar için hem yuva, hem sığınak, hem beşik hem de mezardı. Ormanın dışında bir yaşam düşünemezlerdi bile. Ormanın dış sınırlarına yaklaşmaktan kaçınırlardı. Olağanüstü koşullar altında avlanmak ya da bir şeyden kaçmak için dış sınırlara yaklaşan kim olursa olsun, oradaki beyaz boşluktan söz ettiğinde korkudan titrerdi. Orada korkunç bir hiçlik parıldıyordu. Bir keresinde, onlarca yıl önce, vahşi hayvanlar tarafından kovalanan yaşlı bir adam, ormanın en uzak sınırına doğru kaçmıştı. O an aniden kör olmuştu. Şimdi o yaşlı adam bir rahip ve aziz sayılmakta, adı da Mata, yani iç göze sahip olan olarak bilinmektedir. O, büyük fırtınalar sırasında söylenen, ormanın kutsal şarkısını yazmıştı. Ormanın sakinleri, onun söylediklerini dikkatle dinler ve her zaman saygıyla karşılarlardı. Ormanın sakinleri kısa boylu, esmer ve bol tüylüydü. Hafif kambur yürürler, bakışları kurnaz ve vahşi olurdu. Ağaçların dalları arasında da yerde oldukları kadar güvenli ve çevik hareket edebilirlerdi. Henüz kulübeleri ya da evleri tanımamışlardı. Buna rağmen çok sayıda silah, alet ve mücevher yapmayı biliyorlardı. Ahşaptan yaylar, oklar, mızraklar ve sopalar yapıyor. Ağaç kabuklarından dokudukları iplerden de kolyeler üretiyorlardı. Kolyelere kuru meyve ve kuru yemişler geçirip süslüyorlardı. Boyunlarında ve saçlarında kıymetli şeyler taşıyorlardı. Yaban domuzunun dişi, kaplan pençesi, papağan tüyü ve midye kabukları gibi süsler takıyorlardı. Uçsuz bucaksız ormanın içinde büyük bir nehir akıyordu. Ancak orman sakinleri, nehrin kıyısında ancak karanlık çöktükten sonra yürümeye cesaret edebiliyorlardı. Hatta çoğu onu hayatında hiç görmemişti. Aralarında sadece en cesurları geceleyin ürkekçe ve merakla çalılıklardan çıkıp etrafa bakardı. Alacakaranlığın soluk ışığında, fillerin nehirde yıkanışını gizlice izlerlerdi. Başlarını yukarı kaldırdıklarında ise, korku içinde parıldayan yıldızları görürlerdi. Bu yıldızlar, ormanın iç içe geçmiş yüksek dallarına asılmış gibi görünürdü. Güneşi ise hiç görmemişlerdi. Hatta yaz mevsiminde onun yansımasını görmenin bile çok tehlikeli olduğuna inanırlardı. Kubo adında genç bir adam, orman halkının yaşlı ve kör lideri Mata'nın kabilesine mensuptu. Mata, asi gençlerin lideri ve onların sözcüsüydü. Fakat gerçekte, yaşlandıkça bu adamın otoritesi ve baskıcı tutumu giderek artmıştı. Hoşnutsuz gençler seslerini yükseltti. Tüm kabilenin onları duymasını istiyorlardı. O zamana kadar, kabilenin tüm üyeleri yaşlı kör adama yiyecek sağlamak zorundaydı. Ona gelip tavsiye almak için yalvarıyor ve onun orman şarkısını söylüyorlardı. Ancak bu adam, zamanla halkı yorucu birçok yeni geleneğe zorlamaya başlamıştı. Ona göre, ormanın kutsal ruhu bu gelenekleri rüyasında kendisine emretmişti. Fakat gençlerden bazıları şüpheciydi. Yaşlı adamın yalnızca kendi çıkarlarını düşündüğünü ve onları kandırdığını iddia ediyorlardı. Yaşlı Mata'nın getirdiği en yeni gelenek ise yeni ay töreniydi. Bu törende Mata ortaya kurulan bir halkanın içinde oturur ve deriden yapılmış bir davula vururdu. Orman sakinleri ise bu dairenin çevresinde dönerek ay şarkısı söylemek zorundaydılar. Dans edip, şarkı söyleyerek güçten düşüp yere yığılıncaya kadar bunu sürdürürlerdi. Törenin sonunda tüm erkeklerin sol kulakları sivri bir tahta parçasıyla delinirdi. Genç kadınlar ise kulağını deldirmek için
kahinin yanına götürülürdü. Kubo ve diğer birkaç genç bu törenlerden uzak durmaya çalışıyordu. Aynı zamanda genç kızları da ikna etmeye çalışıyor ve bu geleneğe karşı direnmeleri gerektiğini söylüyorlardı. Kubo, sevdiği kıza özellikle tembih etti ve şöyle dedi: "Bu sahtekar adamdan uzak dur. Ona yaklaşma çünkü o kötülük dolu biri." Kubo, kızın zarar göreceğini söylüyordu. Fakat Lala, Kubo'nun sözlerine ikna olmamıştı. Bir gün, gençlerin bu kahini yenip gücünü yok etmek için iyi bir fırsat yakaladıkları düşünüldü. Bu fırsat, yaşlı adamın yeni ay törenini düzenleyip genç kadınların sol kulaklarını deldiği gece ortaya çıktı. Sıra, Kubo'nun arkadaşı Lala'ya gelmişti. Yaşlı adam, Lala'nın kendisinden sürekli şüphe duyan ve nefret ettiği Kubo ile arkadaş olduğunu çok iyi biliyordu. Bu yüzden Kubo'dan intikam almak istedi. Kızın kulağını delmek yerine elindeki sivri sopayla onun gözüne zarar vermeyi düşündü. Sonuçta kör olduğu için hata yaptığını ve yanlışlıkla kızın gözüne dokunduğunu iddia edebilirdi. Gerçekten de planını uygulamaya karar verdi. Lala ise her şeyden habersiz bir şekilde yaşlı adamın önüne oturdu. Yaşlı adam sivri sopayı Lala'nın gözüne doğru uzatmaya başladı. Tam bu olay gerçekleşmek üzereyken cesur bir genç korkunç bir çığlık attı. O esnada yaşlı adam bu çığlık karşısında irkilip biraz duraksadı. Sonra başladığı işi tamamlamak istedi. Ancak o anda Kubo'nun elini yakalayıp onu engellediğini fark etti. Kubo, yaşlı adamın elini uzaklaştırarak Lala'yı kurtardı. Lala hemen korku içinde koşarak oradan kaçtı. Oradakiler yaşanan sahneden dehşete düştü. Şaşırdılar ve konuşamaz hale geldiler. Gençler ise cesaret alıp gülümsediler. Kubo, rahibi omzundan tutup durdurmaya çalıştığı sırada, yaşlı adam davulunun önüne geçip, boğuk ve yüksek bir sesle korkunç bir lanet savurdu. Herkes korkuyla geri çekildi. Kubo bile tamamen sarsılmıştı. Yaşlı adamın söylediği sözleri kimse anlamıyordu. Ancak lanetinin ürkütücü ve vahşi tonu, dini törenlerin korkunç kutsal sözlerini anımsatıyordu. Yaşlı adam, genç Kubo'nun gözlerini lanetledi ve onları yırtıcı kuşlara yiyecek olarak sundu. Aynı zamanda Kubo'nun iç organlarını da lanetledi ve bir gün bu organların güneş altında, açık tarlalarda kavrulacağını söyledi. Daha sonra kahin, eskisinden daha büyük bir güçle, genç kızın tekrar yanına getirilmesini emretti. Ancak Lala'yı bulup yakalayamadılar. Bunun yerine başka bir genç kızı getirip sol kulağını deldiler. Böylece rahip yeniden otoritesini tesis etmiş oldu. Bu olaydan sonra herkes büyük bir korkuya kapıldı ve hiç kimse onunla rekabet etmeye cesaret edemedi. Artık dışarıda ölüm vardı. Çünkü yaşlı adam Kubo'yu lanetlemişti. Bu lanetin söylendiği andan itibaren ormanın diğer sakinleri genç Kubo'dan uzak durmaya başladılar. Ona artık hiçbir umudu kalmamış yabancı bir varlık gibi bakıyorlardı. Bu, onun vatanından ve alacakaranlık ormanından sürgün edildiği anlamına geliyordu. Bu, güneş tarafından yakılmak, o korkunç parlayan boşlukla karşı karşıya kalmak ve yok olmak demekti. Kubo, dehşet içinde kaçmaya başladı. Herkesin ondan uzaklaştığını gördüğünde, hatta arkadaşı Lala'nın bile kendisinden kaçtığını fark ettiğinde kalbi kırıldı. Ormanın derinliklerinde içi boş bir ağacın gövdesine gizlendi ve kendini kaybolmuş hissetti. Günler ve geceler boyunca orada yattı. Ölümcül korku ve nefret arasında gidip geldi. Kabile üyelerinin onu öldürmeye gelip gelmeyeceğinden ya da güneş ışığının ormana girip onu bulup yok edip etmeyeceğinden emin değildi. Ancak ne oklar ne mızraklar geldi. Güneş de gelmedi. Yıldırımlar da düşmedi. Hiçbir şey olmadı. Sadece şiddetli bir halsizlik ve guruldayan açlığın sesi vardı. Sonunda Kubo ayağa kalktı. Yavaşça ağacın içinden dışarı sürünerek çıktı. Ayıldığında hayal kırıklığına benzer bir duyguyla düşündü. Demek ki kahinin laneti aslında bir hiçmiş. Şaşkınlık içinde yiyecek aramaya başladı. Yiyecek bulup, yiyip yeniden bedeninde yaşamı hissettiğinde ise içindeki gurur ve nefret canlandı. Artık kabilesine dönmek istemiyordu. Şimdi tek istediği şey yalnız kalmak ve sürgün olarak yaşamaktı. İnsanların nefret ettiği,
kahinin güçsüz lanetine meydan okumuş kişi olarak bilinmek istiyordu. O kör, zayıf büyücüye karşı direnmişti. Artık yalnız kalmak, aynı zamanda intikam almak istiyordu. Ormanda amaçsızca dolaşmaya başladı. Sürekli olarak durumunu düşündü. Şüphelerini artıran her şeyi gözden geçirdi. Rahibin davulunu ve törenlerini sorgulamaya başladı. Yalnızlığı arttıkça ve düşünceleri derinleştikçe görüşü daha netleşti. Evet, bütün bunlar sadece aldatmacaydı. Yaşadığı her şey yalan ve hileden ibaretti. Derin düşüncelere daldıkça bir takım sonuçlara varmaya başladı. Eskiden doğru ve kutsal olarak gördüğü her şeye artık şüpheyle bakıyordu. Örneğin, gerçekten ormanın bir ruhu var mıydı? Veya kutsal orman şarkısı var mıydı? Hayır, hiçbiri gerçek değildi. Hepsi koca bir yalandı. Korkunç korkularını yenmeyi başardığında, büyük bir küçümsemeyle ormanın kutsal şarkısını söylemeye başladı. Şarkının sözlerini kasıtlı olarak bozdu. Alay ederek söyledi. Hatta hiç kimsenin adını ağzına almaya cesaret edemediği, ölüm korkusuyla kutsal kabul edilen ormanın ruhunun ismini bile bağırarak söyledi. Ama her şey sessiz kaldı. Ne bir fırtına koptu, ne de üzerine yıldırım düştü. Kubo, uzun günler ve haftalar boyunca sert bir ifadeyle, keskin ve sorgulayan bakışlarla ormanda tek başına dolaştı. Sonunda hiç kimsenin cesaret edemediği bir şey yaptı. Dolunay zamanı nehrin kıyısına gitti. Orada uzun uzun, önce dolunayın suya yansımasına baktı. Sonra cesaretini toplayarak gözlerini doğrudan aya çevirdi. Gökteki tüm yıldızların gözlerinin içine baktı. Fakat ona hiçbir şey olmadı. Kubo gece boyunca nehrin kıyısında oturdu. Dolunayın yasaklanmış ışığı altında kendinden geçmiş, zihnindeki fikirleri besliyordu. Aklında pek çok cesur ve korkunç plan şekillenmeye başladı. "Pekala," dedi. "Ay benim dostum, yıldızlar dostum. Ancak o kör yaşlı adam benim düşmanım. Belki dışarıdaki dünya, içeridekinden çok daha iyidir. Belki de bu ormanın kutsallığı tamamen boş bir saçmalıktır." Bir gece, diğer insanlardan yüzyıllarca önce, Kubo'nun aklına olağanüstü ve cüretkar bir fikir geldi. Birkaç dalı sıkıca birbirine bağladı. Üzerine çıktı ve nehirde yüzmeye kalkıştı. Gözleri parlıyordu ve kalbi heyecandan deli gibi atıyordu. Ancak planı başarısız oldu. Çünkü nehir timsahlarla doluydu. Bu nedenle geleceğe doğru tek yolu kalmıştı. Eğer gerçekten varsa, ormanın dış sınırına gitmeli ve kendini o kötü, parıldayan boşluğa güneşe teslim etmeliydi. O canavar, güneş belki onu bekliyordu ve onunla yüzleşmek zorundaydı. Kim bilir, belki güneş hakkındaki eski korkular bile tamamen bir yalandan ibarettir. Bu son düşünce, bir dizi çılgın ve vahşi düşünceden sonra Kubo'yu titretmişti. Ormanın tarihinde hiç kimse, kendi isteğiyle dışarı çıkıp, kendisini korkunç güneşe teslim etmeyi aklından bile geçirmemişti. Bu düşünceler içinde birkaç gün daha dolaştı ve sonunda cesaretini yeniden toplamaya başladı. Parlak bir öğle vaktiydi. Titreyerek nehre doğru süründü ve dikkatle ışıkla parlayan kıyıya yaklaştı. Gerginlikle suyun üzerindeki güneşin yansımasını aradı. Işık, şaşkın gözlerine zarar verecek kadar parlaktı. Bu yüzden gözlerini hemen kapadı. Bir süre sonra tekrar cesaretini toplayıp gözlerini açtı. Ardından tekrar denedi. Sonunda gözlerini açık tutmayı başardı. Bu mümkündü ve dayanılabilirdi. Bu onu mutlu etti ve cesaretlendirdi. Kubo, güneşe güvenmeyi öğrenmişti. Onu sevmişti. Kendisini öldüreceği söylense bile. İçinde kahinin bağırdığı o eski, karanlık, tembel ormandan artık nefret ediyordu. O cesur genç, artık bir suçlu sayılmış ve kovulmuştu. Kubo kararını verdi ve bunu olgun, tatlı bir meyve gibi topladı. Demir gibi sert bir ağaçtan güçlü bir çekiç yaptı ve sapını hafif ve ince tuttu. Ertesi sabah yaşlı Mata'yı aramaya koyuldu. Yaşlı adamın izlerini bulup ona ulaştığında kafasına çekiçle vurdu ve yaşlı adamın ruhunun ağzından çıkıp gidişini izledi. İnsanların kimin öldürdüğünü anlaması için silahını yaşlı adamın göğsüne koydu. Sonra denizden gelen bir midye kabuğu kullanarak çekicin düz yüzeyine bir sembol çizdi.
Birçok düz ışını olan bir daire, güneşin sembolünü. Bu simge güneşin resmiydi. Kubo cesurca uzak dış dünyaya doğru yolculuğuna başladı. Ancak şans eseri Lala ile karşılaştı. Ona geçtiğimiz günlerde başından geçen her şeyi anlattı. Ormanın kutsallığı, güneş korkusu gibi söylenen her şeyin sadece bir yanılsamadan ibaret olduğunu söyledi. Sonra da ondan kendisine eşlik etmesini ve birlikte ormanın dış sınırına gitmelerini istedi. Fakat Lala, onun bu tehlikeli macerasına katılacak kadar cesur değildi. Ormanın kıyısında ölmek yerine kabilesinde kalmayı tercih etti. Kubo, Lala'ya veda etti ve ormandan geçip dışarı çıkmayı başarırsa tekrar geri döneceğine söz verdi. Lala ise onunla vedalaşırken Kubo'nun bir daha asla kabileye dönemeyeceğine emindi. Mutlaka ormanın sonunda, büyük uçurumun kıyısında öleceğini düşünüyordu. Kubo kararlı bir şekilde sabah akşam demeden sürekli ileriye doğru yürüdü. Geceleri ağaç dallarında uyuyor, sabah erkenden tekrar yola koyuluyor. Dereleri, kara bataklıkları geçiyor ve sonunda uçsuz bucaksız ormanın tepelerini aşıyordu. Fakat gitgide içine şüpheler düşmeye başladı. Kalbine hüzün çöktü ve içinde derin bir endişe belirdi. Korkuyordu. Belki de gizemli bir güç onu bekliyor ve yolunu kesecekti. Ormanın sakinlerini dışarı çıkmaktan alıkoyan gizemli bir güç vardı. Uzun bir tırmanıştan sonra bir akşam vakti Kubo çok yüksek bir noktaya ulaştı. Buradaki hava daha kuru ve daha hafifti. Farkında olmadan ormanın sınırına varmıştı bile. Tam orada orman bitiyordu. Ama toprak da bitmişti. Orman, boşluğun içinde kayboluyordu sanki. Dünya, tam bu noktada ikiye bölünmüş gibiydi. Orada, uzakta kırmızımsı ve hafif bir parıltı dışında hiçbir şey görünmüyordu. Yukarıda birkaç yıldız vardı. Çünkü gece etrafı sarmaya başlamıştı. Kubo dünyanın ucuna oturdu ve aşağı düşmemek için kendini bitkilere sıkıca bağladı. Geceyi korkudan titreyerek ve vahşi bir heyecan içinde geçirdi. Gözlerini bir an bile kapayamadı. Günün ilk ışıkları belirir belirmez sabırsızlıkla ayağa fırladı. Uçurumun kenarından boşluğa doğru eğilerek günün doğmasını bekledi. Uzaklarda sarı ışıklar titremeye başladı. Sanki gökyüzü de heyecan içinde titriyordu. Kubo da aynı şekilde titriyordu. Çünkü yaşamında hiç günün doğuşunu böyle sonsuz bir boşlukta izlememişti. Uzakta, göğün ucunda sarı ışıklar parıldadı. Bir anda dünyanın büyük yarığının ardından gökyüzünde güneş belirdi. Büyük ve kızıl. Güneş, sonsuz gri bir hiçliğin içinden yükselmişti. O gri boşluk bir anda mavi ve siyaha dönüştü. Bu mavilik, denizdi. Dış dünya, titreyen orman sakini Kubo'nun karşısında, ayaklarının hemen altında uzanıyordu. Dağ, aşağıya doğru belli belirsiz bir uçuruma iniyordu. Önünde, mücevher gibi pembe çiçeklerle kaplı kayalıklar parıldıyordu. Devasa, sonsuz deniz gözler önüne serildi. Etrafında ise küçük, beyaz köpüklü kıyılar ve hafifçe eğilmiş küçük ağaçlar vardı. Bütün bunların üstünde, binlerce yeni ve güçlü şeklin üzerinde güneş yükseliyordu. Dünyaya doğru parlak bir ışık nehri dökülüyordu. Ortaya çıkan dünya, sanki gülümseyen renklerin alevleriyle yanıyordu. Kubo, güneşe doğrudan bakamıyordu. Ama dağların, kıyıların ve uzaklardaki mavi adaların üzerine yayılan ışık selini izleyebiliyordu. Gururla ve hayranlıkla bakarken, başını aşağı eğip bu parlak dünyanın önünde yere doğru eğildi. Ah zavallı Kubo! Tüm hayatını kalın, sisli ve bataklık ormanın karanlık deliğinde geçirmiş küçük bir hayvandı. O, korku içinde kederli ve değersiz, zalim bir kahinin yönetimine boyun eğmişti. Fakat şimdi burada gerçek dünya vardı ve güneş onun dostuydu. Ormandaki o uzun, utanç verici hayat rüyası artık geride kalmıştı. İçindeki o rüya sönüp gitmiş, yaşlı rahibin görüntüsü de ruhunda silinmişti. Kubo elleri ve ayaklarıyla ışığa ve denize doğru dikkatle uçurumun dik yamacından inmeye başladı. Ruhunun içinde mutluluğun dalgaları yükselip alçalıyordu. Kubo artık güneşin parladığı bir ülkeyi hayal ediyordu. Orada özgür, parlak varlıklar yaşıyor. Hiçbir şekilde ormanın yasalarına ya da yaşlı, kötü kalpli rahibin emirlerine boyun eğmiyor.
sadece güneşin aydınlattığı bir geleceğe inanıyorlardı. O anda kabilesine geri dönmeye ve yüzyıllarca gizli kalmış gerçeği anlatmaya karar verdi. Kubo, ormana geri dönerken umutla doluydu. Kabilesinin gözlerindeki perdeyi kaldıracağını düşünüyor. Bir yandan da hallerine acıyordu. Herkesin korktuğu, dış dünyayı keşfettiğini hissediyordu. Ormanda günlerce yürüdükten sonra, nihayet kabilenin yaşadığı yere ulaştı. Oraya doğru yürürken kendini gururlu hissediyor. Yüzlerce yıldır süren yalan ve aldatmacayı yenmenin zaferini taşıyordu içinde. Kabileye varır varmaz, herkes onun etrafında toplandı. Çoğu kişi anlattığı maceraya inanmadı. Ancak çevresindeki her şeyi sürekli sorgulayan genç bir grup ona inanmayı seçti. Aralarında Lala da vardı. Lala, hayallerindeki gelecekte, eşi olacak Kubo ile güneş ışığının altında, dış dünyada yaşayabileceğine inanmakta zorlanıyordu. Yaşlıların hiçbiri Kubo'nun sözlerine inanmadı. Onlar, güneşin asla ulaşmadığı karanlık ormanlarında kalmayı tercih ettiler. Atalarının izinden gitmeyi seçtiler. Ancak genç grup, Kubo ile birlikte dış dünyaya doğru yola çıktı. İnsanlığın geleceğini ve ilerleyişini şekillendirmeye hazırdılar artık.